Engizisyon mahkemeleri adalet aracı mı, insanlık için bir felaket mi, inanç mı yoksa bir istismar mı? Engizisyon mahkemeleri Orta Çağ'da Katolik Kilisenin dini birlik ve düzeni sağlamak amacıyla sapkın düşünceleri bastırmak ve dini otoriteyi korumak için kurduğu mahkemelerdir. İlk Engizisyon mahkemeleri 12. yüzyılda Papa 4. Innocentius tarafından kurulmuştur. İlk başta Papalık Engizisyonu olarak bilinen bu mahkemeler, daha sonra İspanya'da İspanyol Engizisyonu adı altında genişletilmiş ve farklı ülkelerde de benzer mahkemeler kurulmuştur. Engizisyon mahkemelerinin temel amacı, Katolik Kilisesi'nin resmi doktrinlerine ve öğretilerine karşı gelenleri tespit etmek, sorgulamak ve cezalandırmaktı. Bu mahkemeler dini hoşgörüsüzlüğün bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve farklı inançları veya farklı fikirleri savunanları susturmayı, dini birliği ve otoriteyi korumayı hedeflemiştir. Engizisyon mahkemeleri genellikle gizli oturumlar yapar ve suçluları sorgular. Ancak bu sorgulama sürecinde suçlulara savunma hakkı pek verilmezdi ve itiraflar genellikle işkence altına alınırdı. Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde Avrupa'da büyük korku ve baskı yaratmıştır. Ancak aydınlanma çağının başlamasıyla birlikte Engizisyon'un etkisi azalmış ve sonrasında kademeli olarak kaldırılmıştır. Mahkemelerde sorgulama süreci oldukça acımasızdı ve suçlanan kişilerin genellikle dayanabilecekleri fiziksel veya psikolojik işkenceler uygulanırdı. Savunmasız olanlar çoğunlukla suçsuz olduklarına dair itiraflar bile verebilirlerdi. Bu süreçte suçlanan kişilerin aileleri ve yakın çevresi de baskı altına alınır, tehdit edilir veya sosyal dışlanma ile karşı karşıya kalabilirdi. Engizisyon mahkemelerindeki yargılama sürecinde suçlamaların kanıtlanmasına veya itiraf alınmasına rağmen hükümler genellikle önceden belirlenmişti ve mahkemeler tarafından sık sık idam cezaları verilirdi. İdam cezaları suçun türüne ve mahkeme tarafından belirlenen ciddiyetine göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle yakma veya asma gibi acımasız yöntemlerle uygulanırdı. Engizisyon mahkemeleri suçlanan kişilerin itiraflarını almak ve onları caydırmak amacıyla çeşitli işkence yöntemlerine başvururdu. Bu yöntemler genellikle suçluların dayanma gücünü kırmak ve itiraf etmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. İşkence, suçlanan kişilere ağır cezalar vererek ve psikolojik baskı altında tutarak gerçekleştirilirdi. Bu işkence yöntemlerinden bazıları şunlardır. 1. Strappodo, yani ters askı veya Filistin askısı. Suçlanan kişinin elleri arkadan bağlanır ve kolları yukarı kaldırılır. Ardından kişi hızla yere çekilir. Bu da omuzlarını çıkartabilir ve ciddi acıya neden olabilir. Bu işkence yöntemi genellikle tekrarlanır ve uzun süreli sakatlıklara yol açabilir. 2. Judas Cradle, yani çıplak asma. Suçlanan kişi sivri bir nesne üzerine oturtulur ve ağırlığına dayanacak şekilde asılır. Bu nesne genellikle koni şeklinde bir alet olur ve kişinin cinsel organına veya anüsüne baskı yapar. Bu işkence yöntemi ciddi iç yaralanmalara ve enfeksiyonlara neden olabilir. 3. Flogging, yani kırbaçlama. Suçlanan kişi bir kırbaç veya benzeri bir aletle vücuduna darbeler alır. Bu darbeler ciltte kesiklere ve morarmalara neden olabilir ve uzun süreli fiziksel acıya yol açabilir. 4. Drag, yani ızdırap çarkı. Suçlanan kişi bir çerçeve üzerine uzanır ve elleri ve ayakları sabitlenir. Ardından kişinin vücudu gerilir ve uzatılır. 5. Waterboarding, yani su sıkma. Suçlanan kişinin yüzüne bir bez veya bez parçası yerleştirilir ve ardından su dökülerek nefes alması engellenir. Bu yöntem boğulma hissiyatı ve panik atak gibi psikolojik travmalara neden olabilir. 6. Burning at the stake, yani ateşte yakma. İdam cezası olarak kullanılan bu işkence yöntemi suçlanan kişinin canlı canlı yakılmasını içerir. Düzenli olarak yapılan işkencelerin yanı sıra kullanılan idam yöntemlerinden biri de pirinç buğaydı. Pirinç buğa kurbanın üzerine oturtulduğunda pirinç veya başka bir metal yapıya sahip buğa şeklindeki bir yapıydı. Aletin içine ısıtılan odun veya kömür gibi yanıcı maddeler konurdu. Kurban yavaş yavaş ısınan metalin altında kavrulurken içerideki sıcaklık artardı ve en sonunda ölürdü. Ünlü Engizisyon davalarından biri de şunlardır. 1. Galileo Galilei davası 1633. Güneşin evrenin merkezi olduğunu savunarak kilisenin Aristotelesçi modeline meydan okudu. Galileo, Engizisyon tarafından yargılandı ve Katolik kilisenin öğretilerini savunmadığı için ev hapsine mahkum edildi. 2. Joan of Arc davası 1431. Fransız milliyetçi kahramanı olan Joan of Arc, İngilizlere karşı savaşırken yakalandı ve İngilizler tarafından Engizisyon'a teslim edildi. Engizisyon, onu dini sapkınlık ve büyücülükle suçladı ve yakılarak ölüm cezasına çarptırdı. 3. Savonarola davası 1497. Girolamo Savonarola, Floransa'da kilise reformunu savunan bir rahipti. Ancak Papa 6. Alexander'la ters düştü ve Engizisyon tarafından sapkınlık öğretileri yaymakla suçlandı. Sonunda idam edildi ve cesedi yakıldı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Işıkla kalın.